Merhaba arkadaşlar. Bugün 7 Mayıs. Ata Tohum ve Fidan Yetiştiriciliği kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ayaş cinsi ve pembe cins domates yetiştiriciliği üzerine biraz bilgi vermeye çalışacağız. Bu fidanlar gördüğünüz gibi 45 günlük, Mart ayının sonunda tohum ekimi yapılmıştı. Boy olarak sarmaşık ve uzun cins, yani ipe alma işlemi yapacağız. O yüzden belirlediğimiz yerlerde 40 santim aralıklarla ekim yapmayı planlıyoruz. Ekeceğimiz yerlerle alakalı öncelikle can suyu yanımızda mutlaka bulunması gerekiyor. Şöyle fidanlarımızı size göstereyim. Bu fidanlar dediğim gibi Mart ayının sonuna doğru tohumu atılmıştı. Kendi seramızda yetiştirdikten sonra 7 Mayıs itibariyle bu toprağa ekimini yapacağız. Öncelikle yerimizi belirliyoruz. 30'ar santim ya da 25-30 santim bir çapa aralığı kadar belirledikten sonra ocakları kazmaya başlıyoruz. Biraz sık görünebilir, önemli değil. Zaten bunları ipe alacağımız için yakın olmaları çok mühim değil. Çünkü aralarına hava girimi olacak arkadaşlar. Şöyle ben birkaç tanesini yakın çekimde size nasıl ektiğimi göstereceğim ama ondan önce ekipmanlarımı göstermek istiyorum. Bu çapa ucu sivri, derin kazmak için. Bu ise yuvaları açmak için kullandığımız büyük el çapası. İki çeşit kullanıyoruz. Bu ekim için bu iki aparat bize yeterli olacaktır arkadaşlar. Ayrıca diplerindeki otları çapalamak için de bu maviyi daha sonra yine kullanabiliriz. Fidelerimizi şöyle yakından göstereyim, kök oluşumlarını. Gördüğünüz gibi 40-45 günlük bir süreçte böyle bir kök oluşumu meydana geldi. Ben kimyasal gübre kullanmıyorum arkadaşlar. Sadece torf toprağı ve hayvansal gübre yeterli oluyor. Şöyle dal yapraklarını da göstermiş olayım. En az 4-5 tane yaprağı var. Şu alana kadar ekim yapacağız. Yani o kırmızı alandan aşağısını toprağa ekebiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şu alanın toprağa girmesine dikkat edelim ve zararlı diğer otları da almış olalım. Ben pembe cinsinde size göstermek istiyorum. Kök oluşumunu gördüğünüz gibi gayet iyi. Plastik bardaklarda da herhangi bir kök oluşumunda sıkıntı yaşamazsınız. Ters çevirip köke zarar vermeden bardağı çıkardıktan sonra şöyle gösterelim. Toprakta kök oluşumu gayet başarılı bir şekilde gözüküyor. Bu da pembe cins domatesimiz. Dediğim gibi buranın iklimine, Ankara'nın iklimine uygun olanı tercih ettik. Siz de kendi ikliminize uygun olan domates fidelerini, yani o bölgede en çok yetiştirilen hangisi ise onları tercih etmenizde fayda var arkadaşlar. Pembe fidenin de gördüğünüz gibi şu kısma kadar toprağa ekimini yapacağız. Kök oluşumu gayet başarılı. Ocaklara gördüğünüz gibi ben karışık ekim tercih ediyorum arkadaşlar. Yani bir ayaş bir pembe ekim şeklinde ve can suyunu mutlaka gecikmeden verelim. Yalnız bu toprak biraz ıslak olduğu için ben hiç can suyu kullanmasam da herhangi bir zarar görmeyecekti. Ocaklara yerleştirme işlemlerine devam ediyoruz. Can suyu arkadaşlar tüp yöntemi kullanılmayan, yani direkt kök toprağa ekimlerde kullanılıyor daha çok. Bunun için de mutlaka gündüz sabah saatlerini, erken saatlerini tercih edin veya akşam güneş batmadan 1 ya da 2 saat öncesini, ki güneş bitkimize kurutarak zarar vermiş olmasın. Biz tüplü fidan tercih ettiğimiz için şu anda hem de toprak ıslak olduğu için az miktarda bir can suyu vererek ekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 25-30 santim ekim aralığı yeterli olacaktır. Zaten bunları daha sonra ipe alacağız. Ben şöyle yakın çekimden biraz daha detaylı göstermek istiyorum. Nereye kadar ekiyorum? Şu iki parmağımızın arasına fideyi aldıktan sonra viyoli ters çeviriyoruz. Köke zarar vermeden viyoli çıkarttıktan sonra gördüğünüz gibi kökleri toprağın içerisinde hazırladığımız ocaklara yerleştiriyoruz. Ama şu zararlı otları mutlaka uzaklaştırmamız lazım arkadaşlar. Daha sonra çapalaması ve bitkinin arasına girmek zor olacağı için başlangıçtaki küçük otları almamızda fayda var. Tabii bunları yerleştirirken Bismillah deyip koyuyoruz ki bereketli olsun. Her işte
yaratıcımızın ismini andığımız gibi fidanlarımızı da yerleştirirken onun ismini anıyoruz. Gördüğünüz üzere ben derin ekim yapıyorum arkadaşlar. Çünkü rüzgardan etkilenerek bedeni zarar görmesin diye fidelerin bu şekilde. Aradaki farkı göstermek için bakın yüksekte olan rüzgardan daha çok etkileniyor. Ama aşağıda olanlar nispeten daha korumalı, hem sıcak hem soğuk anlamında muhafaza edilmiş oluyor. Ekimlerimizi yaparken mutlaka temizlik, etraftaki yabancı otları temizlik yapmamızda fayda var. Toprağımız ekim için çok uygun arkadaşlar. Dediğim gibi burası daha önce sulanmış, yağmur suyundan bayağı nasibini almıştı. Bu nedenle ben çok fazla can suyu kullanmıyorum. Aşırı su biliyorsunuz domatese vermek doğru değil. Domates üstten sulamayı çok seven bir bitki değil arkadaşlar. Bu nedenle damlama sistemi kullanarak köklerden yaklaşık 10 santim uzak olacak şekilde damlama hortumu kullanmamızda fayda var. Sulamalarımızı da yani ilk fidan dikildikten sonra hemen bir sulama yapabiliriz. Kök oluşumu güçlensin diye, ama daha sonra çiçeğe durana kadar arkadaşlar su vermemekte fayda var. Çünkü domates çok su olursa kendini boya veriyor. Çiçek oluşumu, meyve oluşumu bu anlamda biraz daha zayıf kalabiliyor. Bu nedenle çiçekleri görünceye kadar hiç su vermesek bile o kökler suyu arayacak ve gelişimini tamamlayacak. Çiçek oluştuktan sonra meyve arasında 10'ar gün arayla su verebiliriz. Duruma göre iklim koşulları eğer soğuksa biraz daha, yani serinse su az verilebilir. Sıcaksa akşamları işte haftada ya da 5 günde bir su verilebilir. Ekim yaptıktan sonra ben çevre düzenlemelerini de yapıyorum. Biraz daha rüzgardan az etkilensinler diye şöyle toprakları ikinci bir sıra olarak önüne çekiyorum ki fidanlar çok fazla rüzgara maruz kalmasınlar diye. Aralarında çapaladıktan sonra hafif çapalama. Tabi bu zararlı otların, yabani otların çıkmasını engellemek için. En son damlama hortumumuzu düzelterek ekim işlemimizi sonuçlandırıyoruz. Şöyle yakın çekimden size göstermek istiyorum. Ekim araları gayet iyi. Damlama hortumlarımızı çektik. Biraz yakından inceleyelim. Gördüğünüz gibi bir kısım ilk yapraklara kadar olan kısmını toprağa gömdük. Üst tarafta 3 ya da 4 yaprak dal kalacak şekilde ekimimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Tabi bu damlama sistemi bu kadar yakın olmayacak. Ben biraz daha ortaya doğru çekeceğim. Ben size bunları anlatırken bahçemizin küçük misafiri Tarçın beni uzaktan izliyormuş. Onu da şöyle size göstermek istedim. Yanıma aldım. Gerçekten çok sevimli. Yaklaşık 15-20 gün önce doğum yaptı. Yavrularını bilmiyorum nereye bıraktı ama yemek istemeye gelmiş. Hem de oyun oynamak istiyor. Bugün biraz huysuzluğu üstünde ama şöyle fidanlara zarar vermeden onu yolcu etmemizde fayda var. Videodan sonra güzel bir ziyafet onu bekliyor. İlerleyen zamanlarda bu fidelerimizin diplerine boğaz doldurma işlemleri yapacağız. Onu da ayrıca bir tanıtım videosu olarak sizlerle paylaşacağım. Domates az önce de söylediğim gibi üstten sulamayı istemez arkadaşlar, sevmez. Çünkü yapraklarına su değdiği zaman sanırım mercek etkisi yapıyor ve bu yaprakların sararmasına vesile oluyor. O yüzden mutlaka sulamayı alttan vermemizde fayda var. 7 Mayıs itibariyle domates fidesi ekim işlemlerimizi tamamlamış olduk. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.